Nisan ayının son gökyüzü olayı Akrep Burcu'ndaki Dolunay olacak. Dolunay'ın etkilerini anlatmaya başlamadan önce beni eğer Instagram'dan takip etmek ya da benden danışmanlık almak isterseniz şuraya Instagram adresini sizler için bıraktım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Videoları izliyorsanız ve beğeniyorsanız da lütfen kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın ki bu videolar daha fazla kişilere ulaşsın. Şimdi hemen bu önemli Dolunay'a geçmeden önce genel etkileri dinlemeniz çok önemli. Bu da sizin zamanın nasıl bir kalitede olduğunu anlamanızı sağlayacaktır. Daha sonrasından yükselen burcunuza ya da güneş burcunuza geçebilirsiniz. Evet, hazırsak o zaman Dolunay'ı anlatmaya başlıyorum. 24 Nisan Çarşamba günü saat gece 02.48'de Akrep Burcu'nun 4 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Şimdi dolunay zamanı biliyorsunuz Ay ve Güneş karşı karşıya gelirler. Bizler bu dönem nasıl bir ruh halinden geçiyorsak aslında biraz bunları daha fazla ortaya çıkartır. Ortaya çıkartırken tabii ki Akrep temasında bunu ortaya çıkartıyor. Yani biraz krizli olabilir demek istediğim. Baştan belirtmek isterim ki bu dolunay etkileri biraz sert. Size olumlu olduğunda da zaten söylüyorum ki önümüzde güzel dolunaylar da var. Ama bu çok kolay bir dolunay olmayabilir. Özellikle de haritanızdaki etkileşimleri sıkıntılıysa bir şeylerde ya hep ya hiç diyeceğimiz bir dolunay olacak. Yani birazcık keskin bir dolunay. Dolunaylar duygularla tabii ki daha çok bağlantılı. Aynı zamanda Nisan'ın ilk 2 haftası hayatınızda hangi gündemleriniz varsa onlarla alakalı da artık bir şeyler aydınlanacaktır. Bir şekilde bir yere bağlanacaktır. Netleşebileceğiz. Netleşme demişken aslında daha çok 2003 yılı boyunca Akrep ve Boğa burcunda biliyorsunuz tutulmalar olmuştu. Etkileri her tutulmanın 6 ay olduğu için bu dolunayla aslında 2023'ten bugüne kadar gelen bir konu tamamlanabilir. Bizim bir şekilde 2023 ile alakalı bir şeyleri tamamen geride bıraktığımız, sonuçlandırdığımız, bir şeyleri dönüştürdüğümüz bir süreç olacaktır. Bu Aslan, Kova, Boğa ve Akrepler için daha belirgin olabilir. Yani bu tamamlanma olumlu ya da olumsuz tabii ki haritalarınıza göre değişecektir. Hala Merkür Retro olduğu için aslında geçmişe dönük bazı konular daha çok netleşir hayatımızda ve bu Kuzey Ay düğümüne kavuşan bir Merkür olduğu için de bizim her ne kadar böyle geçmiş bir konuyu, geçmişten bir kişiyi, bir durumu önümüze taşısa da geleceğimizi şekillendirmemize çok etkili olacağı benziyor. Geleceğe yönelik böyle girişimlerimizde konuları yeniden değerlendirebiliriz. Ne istediğimizi daha keskin, daha net görebiliriz ve söyleyebiliriz. Akrep Burcu bu dolunayda bizlere hangi konuları getirecek diye şöyle bir bakarsak bir kere finansal olarak çok da parlak bir gökyüzü yok aslında. Burada daha çok böyle borçlar, vergiler, ödemeler, zamlar ve para piyasalarındaki yoğun çalkantıyı gösteren bir dönemden geçeceğimizi gösteriyor. Güneş sadece ülkedeki tanınmış kişileri tabii ki göstermiyor. Para evimiz de anlattığı için finansal bir krizin açığa çıkacağını çok net bir şekilde anlatıyor. Paranın dönüşümü, aslında değişimi söz konusu olabilir. Burada parayla alakalı artık bir karar çıkabilir. Zaten 21 Nisan'da Jüpiter ve Uranüs iki gezegen kavuşacaklar. Dolunay etkileri de zaten biliyorsunuz bir hafta öncesinden başladığı için o kavuşumu da kapsıyor. Ekonomik açıdan çok önemli bir zamanda olduğumuza işaret ediyor Nisan'ın son 2 haftası özellikle. Ayrıca beklenmedik olaylar da hayatımızda çok hızlı gelişebilir, çok ani olaylar olabilir. Beklemediğimiz bir fırsat da önümüze tabii ki düşebilir. Konu sizin haritanıza göre değişiklik gösterecektir. Bir şeyler bu dönem daha görünür olacaktır. Sırlar daha doğrusu açığa çıkabilir. Bakın baskı ve stres yaratan kişiler olacaktır. Bu dönemde böyle ortamlarda olabilirsiniz. İçsel olarak bu baskıyı da tabii ki hissedebilirsiniz. Çok kolay olmadığını zaten başta da belirtmiştim size. Bu bizim psikolojimizi etkileyecek bir konu da olabilir. O yüzden o derinliklerimizde ne varsa onları kazıyıp o konuyu dönüştürmek ya da şifalandırmak için aslında çok etkili bir dolunay. Özellikle 24 Nisan'a yaklaşan günlerde bazılarımız daha yoğun bir şekilde bunu hissedebilir. Hatta uykuların kaçması, bilinçaltının gün yüzüne çok fazla şeyleri çıkartması da söz konusu olabilir. Zihnimizin derinliklerine yolculuk yapabileceğimiz, orada bazı şeylerle karşılaşabileceğimiz bir zamandır. Bunları dönüştürmekten bahsediyorum. Yolculuk demişken bu arada şehirler veya ülkeler arası yolculuklarında yine yoğunlaşacağı bir zaman olabilir bu dolunay. Özellikle ülke haritamızın da üzerinde bu dolunayı yerleştirdiğinde güneşimize temas edecek. Açıkçası tabii ki de başta da demiştim ünlü kişiler, liderler, yöneticiler bir ülkenin büyüğünün vefatını, sağlık problemini,
görevden alınması ya da ayrılmasını, bir skandalı, böyle mafyatik işleri, suikast gibi şeyleri aslında bu dönemde duyabiliriz. Bu potansiyeli veriyor demektir. Bazı şeyler geriye dönük yeniden konuşulabilir. Ekonomik açıdan biz hükümetin bazı açıklamalarını bu dönemde yine görebiliriz parasal konularda. Akrep Dolunay'ın yöneticisi Neptün'le kavuşumda olması ekonomik açıdan liderler, yöneticiler, devlet adamları, üst düzey yöneticilerle alakalı bazı skandalları ve krizleri dediğim gibi önümüze koyabilir. Bir güç savaşı var bu dolunayda. Şimdi yöneticiler, liderler arasında müdahale edemeyiz tabii ama kendi hayatımızda o güç çekişmelerine mümkünse girmeyelim. Çünkü kriz çok fazla büyüyebilir, tehlikeli bir dolunay. Tabii ki sosyal medyada, toplum içinde, kalabalıklarda bazı olaylara da şahit olabiliriz ya da dahil olabiliriz. Yükselende de kova olduğu için. Akrep burcu dedik, tabii ki krizlerle alakalı dedik. İçimizde biriken, bizlerin bazı geçmiş, üzerini kapattığımız bazı konular, gizli kapaklı şeyleri bir şekilde açığa çıkartabilir ve sonrasında da onu şekil değiştirmesini sağlayabiliriz. Saklayacak bir şeyiniz zaten yoksa paniklemenize de gerek yok. Değişim demiştim, ayrılıkların olabileceği gibi çok büyük bir krizle yeniden bir şans teması da var. Bir şekilde değişim verecektir bu dolunay. Direnç göstermenin değil, aslında olabildiğince esnek olmanın zamanı. Çok derin, sezgilerimizin çok güçlü çalışacağı, çok yoğun empati yapabileceğimiz bir dönemdeyiz. Bir şeylere yoğun tutku duyabiliriz. Bu tutkumuz artabilir. Geçmişten bir şeylere de çok yoğun bir takıntı, böyle şüphe, intikam, hırsa bürünebiliriz. Buraya dikkat. Duygularımızı mecburen dönüştürmek zorunda da kalabiliriz. Yalnız enerji özellikle Nisan ayının son haftası çok çabuk dağılabilir. Hani hiç merak etmeyin, o Mayıs ayına girdiğimiz andan itibaren derinlikten, o böyle dağılmışlıktan, kararsızlıktan çıkacağız. İlişkiler cephesine baktığımızda Venüs bizim 8 Nisan'da yaşadığımız güneş tutulmasını tetikleyeceği için hem ortaklı hem ikili ilişkilerde hem evliliklerde geçmiş bazı konuları şifalandırabilir. Bazı şeylerde bizi harekete geçirebilir. Bir konuyu halledip belki bir fırsatı değerlendirme şansı yakalayabiliriz. Bir fırsat önümüze çıkabilir demek istediğim. Güneş tutulması gündemleriniz neydi? Şöyle bir hatırlamak isterseniz ben size yine böyle açıklamalar kısmına güneş tutulmasının linkini bırakırım. Bazı kişiler de geçmişi açıp konuşup ne neden olmuştu, İyice anlayıp belki önüne bakabilecek. İşbirlikleri, ortaklıklar, çalışmalar açısından bir süredir beklediğiniz haberleri de bu dönem tabii ki alabilirsiniz. Sabit burçlarda bir dolunay ve Plüto sert açısı var. Yöneticisi Mars da Neptün'le kavuşuyor. Şimdi tabii ki doğal afetler olma riskini taşıyan bir dolunay olduğunu görüyoruz. Özellikle deniz kenarlarındaki şehirler belki ya da yağışlar kaynaklı toprak kaymaları, deniz depremleri gibi sıkıntılara doğurabilir. Umarım tabii ki orta şiddette ya da çok fazla hasar olmayan şeylerden bahsediyoruzdur. Tabii ki kalabalık ortamlarda biraz daha dikkat çünkü o güç savaşı her yere yayılmış vaziyette olacak. Sığ ve sinirli olabilecek kişi ve ortamlardan bu dönem mümkünse uzak durun. Dolunay'ın yükselen burçlarınıza olan etkilerine şimdi bir bakalım. Sizleri neler bekliyor? Koçlarla başlayacağım. Eğer yükselen burcunuzu bilmiyorsanız tabii ki güneş burcunuza göre de dinleyebilirsiniz. Koç ve yükselen koçlar 24 Nisan'da Akrep Burcu'nda gerçekleşecek olan bu dolunay sizin haritanızda tam da 8. evinizde olacak. Bunlar genel etkilerdir. Haritanızdaki etkileşimlere göre farklı gündemler mutlaka olacaktır. Sizleri bu dönem finansal ve ortaklaşa kazançlarla alakalı bir tamamlanma süreci bekliyor diyebilirim. Belki bir borcunuz var. Bir miktarını işte bu dönem kapatabilirsiniz. Bu imkana sahip olabilirsiniz. Sürpriz beklenmedik bir yerden de size para gelebilir. Örneğin miras veya ortaklı kazançlar gibi durumlarınız varsa bunlarla alakalı da tabii ki olabilir. Sağlığınızla alakalı eğer bir kontrolünüz bu dönemde varsa ve doktora gitmeniz gerekiyorsa lütfen aksatmayın. Burada enerjinizi, dikkatinizi, zihninizi aslında karıştıran, dağıtan çok bariz bir enerji düşüklüğü olabilir. Bu böyle bir halsizlik, isteksizlik hali verebilir. Belki çok basit bir hastalıktan da kaynaklanabilir tabii ki. Özellikle Nisan'ın son haftası kendinize lütfen çok çok dikkat edin. Ya da psikolojik olarak da bir güç savaşına girmeniz de söz konusu olabilir. Bundan da lütfen uzak durun. Sizi ileri taşıyacak görüşmeler yapabilirsiniz. Merkür Retro'ya rağmen geçmiş konuları tekrar konuşup ilerleme şansınız bu dönemde olacaktır. Umarım çok keyifli geçer bu dolunay sizin için. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı da lütfen unutmayın.
Boğa ve yükselen boğalar 24 Nisan'da Akrep Burcu'nda gerçekleşecek olan bu dolunay sizin haritanızda 7. evinizde gerçekleşecek. Şimdi bunlar genel etkilerdir. Haritanızdaki etkileşimlere göre tabii ki farklı gündemlerinizde mutlaka olacaktır. Sizi de çok fazla ilgilendiren bir dolunay olacak gibi görünüyor. Çünkü tam karşı evinizde ikili ilişkileriniz, evlilik, yer değişimi yani taşınma da olabilir. Danışmanlık, davalarla alakalı artık 2023'ten bu yana inişli çıkışlı devam eden şeyler varsa nihayet sonuçlanıyor, netleşiyor diyebilirim. Elbette bitişler de olabilir ya da konuşarak bir krizin içinden geçerek yeniden bir araya gelme, yeniden bir şeyleri halletme durumunuz da olabilir. Fakat bu aylardır bu alanda aklınızda olan bir tamamlanma, bir sonuçlanmayı verir. Ortağınız varsa kariyerle alakalı bir kriz de tabii ki çıkabilir. Bir şeyler kariyere yönelik değişmesi gerekebilir. Aynısı evlilikler için ya da ilişkiler için de geçerli diyebilirim. Ancak burcunuzdaki Jüpiter ve Uranüs etkileşimi size sürpriz bir teklifi, beklenmedik bir haberi de getirebilir, önünüze serebilir bunu. Bu sayede rotanızı değiştirmek durumunda kalabilirsiniz. Yenilenme dönemindesiniz. Bunu zaten Mayıs'ın ilk 2 haftası çok daha net gözlemleyebilirsiniz. Sosyalleşme konusunda da biraz böyle isteksiz, enerji düşük, böyle bir zamandan geçebilirsiniz. Zihninizin içinde de böyle korkularınızı, kaygılarınızı görebilirsiniz. Bunları çok fazla sorgulayabilirsiniz. Umarım tabii ki istediğiniz gibi bir tamamlanma yaşarsınız diyeyim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. İkizler ve yükselen ikizler 24 Nisan'da gerçekleşecek olan Akrep Burcu'ndaki Dolunay sizin 6. evinizde meydana geliyor. Şimdi bunlar genel etkilerdir bahsedeceklerim. Haritanızdaki etkileşimlere göre tabii ki farklı gündemlerinizde olacaktır. Bu dönem iş ve sağlık konularınız daha yoğunluklu gündeminizde olabilir. Beklediğiniz bir iş sonuçlanabilir. Bir işe girebilirsiniz. Bir iş projesini uzaklarla işte yurt dışı bağlantılı olarak bir şeyleri dönüştürmek, değiştirmek durumunda kalabilirsiniz. İşlerinizle alakalı biraz böyle motivasyonunuz da düşebilir. Ancak işinizde bazı şeyleri dediğim gibi dönüştürme imkanınız var. Yaratıcılığınızı kullanıp bu sosyal medya, uzaklar, işte yabancılar, yurt dışı ile alakalı işlerinizde bu değişimleri daha rahatlıkla yapabilirsiniz. Sizde kriz yaratan bir konuyu tabii ki değiştirmeniz iyi olur ama işin bu ayağı biraz krizi olacak gibi görünüyor. İşlerinizle alakalı belirsizlikler bu dönemde daha da net olacaktır. Ancak sizin bayağı aydınlanabileceğiniz bir dönem olabilir. İşten ayrılmak isteyenleriniz olabilir. Çalışma düzenini değiştirmek isteyenleriniz olabilir. Sağlığınızla alakalı da kontrol ve tedavi vesaire söz konusu olabilir. Bu dönemde sağlığınıza daha fazla özenebilirsiniz. Beslenme düzeninizi değiştirmeniz söz konusu olabilir. Spor veya günlük rutinlerinizde yine değiştirmeniz söz konusu. Fakat iş ve sağlık, finansal konularda bir kriz yaşanabilir. Umarım istediğiniz gibi işinizde ve sağlığınızda değişimler, sonuçlanmalar yaşarsınız. Diyelim başka bir videoda görüşmek üzere. Yengeç ve yükselen yengeçler 24 Nisan'da Akrep Burcu'nda gerçekleşecek olan bu dolunay sizin haritanızda 5. evinizde olacak. Bunlar şimdi bahsedeceklerim genel etkilerdir. Haritanızdaki etkileşimlere göre tabii ki farklı gündemleriniz mutlaka olacaktır. Eğer böyle borsa, yatırımlarla alakalı bir sonuç bekliyorsanız bu dönemde bunlar biraz krizli sonuçlanabilir. Aşk veya bazı dostlarınızla alakalı bitme noktasına gelebilecek şeyler söz konusu olabilir. İlişkilerde gizli saklı ne varsa bu dönem ortaya çıkabilir. Aşkta ya hep ya hiç diyebilirsiniz ya da karşı taraf da bunu söyleyebilir. Artık bir şeyler çok daha net olacaktır bu dönemde. İlişkilerle ilgili aynı kalmaması gerektiğini bu dönem daha iyi anlayabilirsiniz. Çocuk belki uzun süredir bekliyorsunuz. Bu süreçte bir haber alabilirsiniz bununla ilgili ya da çocuğunuz varsa onunla alakalı bazı maddi ve manevi problemler çıkabilir ortaya. Yapmayı sevdiğiniz bir tutkunuz, hobiniz varsa böyle uzaklarla bağlantılı ya da yurt dışı ile alakalı bir haber de tabii ki bu dönem alabilirsiniz. Fakat finansal bir krizi de yine ortaya çıkartabilir. Kariyerinizde sizi geçmişten gelen bazı konuları yeniden konuşmanıza, yeniden gözden geçirmenize neden olacak bir dolunay. Bu da aslında sizin kariyerde geçmişten beri gelen bir konuyu geleceğe taşımanıza neden olabilir. Umarım güzel gelişmeler kaydedersiniz bu dolunayda. Başka bir videoda görüşmek üzere. Aslan ve yükselen aslanlar 24 Nisan'da Akrep Burcu'nda gerçekleşecek olan bu dolunay sizin haritanızda 4. evinizde meydana geliyor. Bunlar genel etkilerdir. Haritanızdaki etkileşimlerinize göre farklı
gündemleriniz eminim olacaktır. Birçok aslanın bu dönem şehir değişimi veya ev değişimi, hatta ülke değişimi bile söz konusu olabilir. Taşınabilirsiniz bir yerlere. Ev içinde tabii ki bazı krizleri iyi yönetmeniz gerekiyor. Ev satıyor olabilirsiniz. Ancak ortak ailenin kazançlarıyla alakalı eğer bir kriz varsa orayı çözümlemeniz gerekebilir. Aileniz, ilişkiniz arasında da bir gerginlik, bir baskı, bir manipülatif gündemler olabilir. Sizi de biraz sert etkileyebilir bu dolunay. Ev bağlantılı konularda özellikle kariyerinizle ilgili bir fırsat önünüze çıkabilir. Aniden bir yön değişimi burada da olabilir. Önünüze çıkan bu yenilikleri değerlendirebilirsiniz. Ancak aileden birinin bir kontrol süreci, bir doktor kontrol süreci olabilir. Bu bir operasyon da tabii ki olabilir. Ortaklı kazançlar veya ortağınızla alakalı da finansal konularda bir düzenleme yapmanız da gerekebilir. Evet, dolunayın etkileri umarım siz aslanlar için en iyi şekilde çalışır. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Başak ve yükselen Başaklar 24 Nisan'da Akrep Burcu'nda gerçekleşecek olan bu dolunay sizin haritanızda 3. evinizde meydana geliyor. Şimdi bunlar yani anlatacaklarım tabii ki genel etkilerdir. Haritanızdaki etkileşimlere göre farklı farklı gündemleriniz mutlaka olacaktır. Bu aralar eğer şehirler arası ya da şehir içi yolculuklar yapman fikriniz varsa gerçekleştirebilirsiniz ya da bu dolunay size bir yol getirebilir. Bu bir eğitim tamamlamayı da verebilir, sürpriz bir eğitim almayı da verebilir ya da uzak bir yere bir anda bir gitme kararı da alabilirsiniz. En yakın kardeş, işte kuzen veya işte yakınınızdaki bazı kişilerin hayatındaki gizli saklı şeyleri bu dönem öğrenebilirsiniz. En yakınınızdaki bir kişiyle ya da uzun zamandır görüştüğünüz aslında sıkıntılı olan bazı konuları da 2023'ten bu yana gelen bir konuda da tamamlanma ya da bitiş yaşanabilir. Belki konuşup kapatabilirsiniz bu kişiyle. İşlerinizle alakalı da görüşmelerinizde bazı krizler çıkabilir. Burayı çözmeniz gerekebilir. Hatta zihniniz çok fazla derin çalışma halinde olacak. İşle alakalı bazı şeyleri değiştirmeniz de gerekebilir bu dönemde. Bunun için bazı görüşmeler, konuşmalar içerisinde olabilirsiniz. Şimdi iş ilişkileriniz, ikili ilişkiler, ortaklıklarla alakalı konularda bir karara varma durumunuz olabilir. Hatta bu konularda belki enerjinizi bir şeyler düşürebilir. Ortaklaşa kazançlarla alakalı ay başından beri böyle düşündüğünüz şeylerde bir tamamlanma döneminde olabilirsiniz. Bir sonuçlanma döneminde olabilirsiniz. Bu konuşmalar aslında sizi ileri götürecek diyebilirim. Yani önceden konuştuğunuz bir ödeme de gelebilir. Bu ara yazışmalar, görüşmeler, ortaklaşa kazançlar ve işlerle alakalı gündemlerinize de yoğunlaşabilirsiniz. Umarım istediğiniz gibi her şey ilerler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Terazi ve yükselen teraziler 24 Nisan'da Akrep Burcu'nda gerçekleşecek olan bu dolunay sizin haritanızda 2. evinizde meydana geliyor. Şimdi bunların hepsi genel etkilerdir. Haritanızdaki etkileşimlere göre mutlaka farklı gündemlerinizde olacaktır. Sizler bu etkiyi parasal konularda en çok alıyorsunuz. Bu dönemde tatil, işte hobileriniz, borsa ya da yatırımlarınızla alakalı bazı krizler deneyimleyebilirsiniz. İşlerinize veya sağlığınıza bazı harcamalar yapmak durumunda kalabilirsiniz. Özellikle Nisan'ın son haftası kendinizi işlerde çalışmaktan genel olarak böyle çok yorgun ve bitkin de hissedebilirsiniz. Bu yüzden mümkün olduğunca şimdiden takviyelerinizi alıp kendinize çok çok dikkat edin. Ödemeleriniz, harcamalarınızla alakalı bu dönem haşır neşir olabilirsiniz. Örneğin evliliğiniz işte ya da ortaklı bir işiniz vardı. Bunlarla alakalı bir tamamlama, bir ödeme gerçekleşebilir. Bir yerden de finansal konularda tabii ki sürpriz beklenmedik bir şeyler de size gelebilir. Bu da yine işiniz, daha doğrusu işbirliği yaptığınız kişilerle bağlantısı da olabilir. Bazılarınız yeni bir görev, işte yeni bir proje sorumluluğu alabilir. Bu dönem belki biraz sıkışıklık hissedebilirsiniz. Umarım sizi finansal konularda mutlu edecek etkiler alabilirsiniz bu dolunayla birlikte. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Akrep ve yükselen akrepler 24 Nisan'da gerçekleşecek olan bu dolunay sizin 1. evinizde meydana geliyor. Şimdi tüm bu anlatacağım etkiler aslında haritanızdaki etkileşimlere göre farklı gündemlerde tabii ki getirecektir. Yükselen evinizde bir dolunay, üstelik bu sizin için 2023 yılında yaşadığımız o akrep ve boğa tutulmalarının bir nevi kapanışı, tamamlanması, artık bir karara varmanızla alakalı olacak. Sizin kararlarınız önemli görünüyor bu dönemde. Bazı konularda belki netleşiyorsunuz. Özellikle ortaklık, ikili ilişkiler, evlilik,
bir yer değişimi gibi konularda sizin de beklemediğiniz bazı sürpriz gelişmeler olabilir. İşle veya sağlıkla alakalı zaten aklınızda olan, tekrar gündeme getirip gelişiminiz, ilerlemeniz için harekete geçeceğiniz de bir dönem olabilir. Bu arada aşkta, ilişkilerde bazı gizli saklı, sizden saklanan şeyler varsa ortaya çıkabilir. Yanıltıcı şeyler de tabii ki görebilirsiniz. Aslında enerjinizi ilişkilere verseniz de orada önünüzü tam olarak böyle net göremediğiniz şeyler olabilir. Yaratıcılığınızı işinizde kullanmak için, yeteneklerinize odaklanmanız için çok güzel bir zaman. Umarım sizler için artık nihayet bitti, kapandı dediğiniz şeyler yaşarsınız. Tamamlanma içerisindesiniz. İçinize sinen işler olsun, ilişkiler, sürprizler size gelsin bu dönem. Size biraz daha bunları içten diliyorum. Çünkü çok zor bir süreçten geçtiniz çoğunuz. Koca 1,5 yılı sonlandırıyoruz aslında bu dolunayla birlikte. İçinizde bir şeyleri siz de neticelendirebileceksinizdir. Evet, bu dolunayda bu etkileri alacaksınız sevgili akrepler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Yay ve yükselen yaylar 24 Nisan'da Akrep Burcu'nda gerçekleşecek olan bu dolunay sizin haritanızda 12. evinizde meydana geliyor. Şimdi bunlar anlatacaklarım genel etkilerdir. Haritanızdaki etkileşimlere göre tabii ki farklı gündemleriniz de mutlaka olacaktır. Sizi biraz uykusuz bırakabilir bu dolunay. Uyku düzeninizi değiştirebilir. İnanılmaz bir aydınlanma, inanılmaz bir zihninizin çalışması, gizli saklı sizden ne varsa bunların açığa çıkması gibi bir dönemden geçeceksiniz. Bilinçaltınızda da sakladığınız şeyler ortaya çıkabilir. Bazı şeylerle yüzleşebilirsiniz aslında. Özellikle aileyi ilgilendiren konularda bu daha net görülebilir. Sağlık sizin için bu dönem çok daha önemli olacak gibi duruyor. Sağlığınızla alakalı çok böyle radikal kararlar alabilirsiniz. Kontrollerinizi aksatmayın. İşle alakalı bir sürpriz geri dönüş, bir haber gelebilir. İş değişimi yapmak isteyenler iş değiştirebilir. Bir de uzaklardan böyle deniz aşırı yerlerle bağlantılı bazı konularda gündeminize gelebilir. Dolunay etkileri öncesindeki ve sonrasındaki hafta çok çok etkili. Kendinizi daha çok şifalandırmaya, iyileştirmeye bakın. Sezgilerinizi dinleyin. Evrenin mesajını çok iyi okumaya çalışın. Çünkü bazı şeyler biraz böyle kontrolünüz dışında da gelişebilir. Eski ilişkiler, flörtlerden de tabii ki bu dönem haber alabilirsiniz. Umarım güzel farkındalıklarla dolu, olumlu anlamda şifalandığınız bir süreçten geçersiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Oğlak ve yükselen Oğlaklar 24 Nisan'da Akrep Burcu'nda gerçekleşecek olan Dolunay sizin haritanızda 11. evinizde meydana geliyor. Şimdi anlatacaklarım genel etkilerdir. Haritanızdaki etkileşimlerinize göre tabii ki farklı gündemleriniz mutlaka olacaktır. Sizi gelecek hayallerinizde, hedeflerinizde netleşmenizi sağlayacak bir gökyüzü var aslında. Kariyerinizden, kazançlarınızda krizli de olsa bazı dönüşümler meydana gelebilir. Bir arkadaşınızla değerinizi belki görememe, anlayamama konusu, anlaşmazlıklar yaşanabilir. Sosyal bir gruba belki dahil olmak için bir ödeme yapmanız da gerekebilir bu süreçte. Bu katıldığınız bir eğitim de olabilir. Bu eğitimle beraber değerinizi de anlayabilirsiniz. Belki zor bir dönüşüm olabilir sizin için. Sosyal çevrenizle, arkadaşlık ilişkilerinizle alakalı da bir dolunay aslında bakarsınız. Hem sosyal hem daha böyle derin bağlarınızın önemli olduğu bir zamandan geçiyor olacaksınız. Bazı sırları öğrenebilirsiniz. Artık böyle faydası olmayan kişileri hayatınızdan eleyebilirsiniz. Bazı krizler yaşanabilir. Eskiden yaşadığınız bir yere yolculuk yapma şansı olabilir. Yer değiştirebilirsiniz aslında. Aile içinde sizi belki geliştirecek bazı konuşmalar geriye dönük tabii ki yapılabilir. Belki evi ilgilendiren, yaşam alanınızla alakalı bir tadilat, işte alım satım, kiraya verme bunlarla alakalı bazı planlanan şeyler varsa bunları yapmanız gerekebilir. Bazı harcamalarınız da tabii ki gündeme gelebilir. Bu konuda belki maddi açıdan bir kriz çıkabilir. İlişkilerle alakalı da böyle sürpriz, beklenmedik bazı gelişmeler de olabilir. Güzel kazançlar, yolculuklar, sürprizler gelir umarım size de. Başka bir videoda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı da unutmayın. Kova ve yükselen kovalar 24 Nisan'da gerçekleşecek olan bu dolunay sizin haritanızda 10. evinizde meydana geliyor. Şimdi anlatacaklarım genel etkilerdir. Tabii ki kendi haritanıza göre farklı gündemleriniz de olacaktır. Sizin için çok belirgin bir dolunay olarak görünüyor. Bazılarınız kariyerini bile bırakabilir, değiştirebilir. Bazı krizler sonucunda o kariyer yolculuğunda daha doğrusu değişiklikler yapabilir. Kariyerinizde bir şeyler dönüşüme giriyor bu dönemde. Aileden yana veya
ev, gayrimenkul konularıyla alakalı da bir krizi çözümlemeniz artık gerekiyor olabilir. Bu çok uzun süredir gündeminizde de olabilir. Önünüze ev veya ailenizi ilgilendiren bir konuda bir fırsat da gelebilir. Kariyerinizden, kazançlarınızda eğer bir belirsizlik varsa bu konularda belki yöneticinizle, belki patronunuzla bir konuşma gerçekleştirebilirsiniz. Para biraz böyle nereye gitti, ne oldu, nereye harcadım diyebilirsiniz. Geçmişte kafanızı kurcalayan bazı şeyleri sorgulayabilirsiniz ve belki de bunlarla alakalı sizi geliştirecek formüller de bulabilirsiniz. Kariyer ve hedeflerinizle bağlantılı bir konuda bir baskı hissedebilirsiniz bu dönemde. Gizli şeyler bu alanda da ortaya çıkabilir, açıklığa da kavuşabilir. Umarım hedeflerinize ulaştığınız bir dolunay olur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Balık ve yükselen balıklar 24 Nisan'da Akrep Burcu'nda gerçekleşecek olan dolunay sizin 9. evinizde meydana geliyor. Şimdi bahsedeceğim konular tabii ki genel etkiler ancak sizin haritanıza göre farklılıklar gösterebilir. Dediğim gibi bunlar genel etkilerdir. Sizler ay sonuna doğru veya ay sonu planlayacağınız ve ya da daha sonra çıkacağınız bir yurt dışı uzaklarla alakalı bir seyahate hazırlanabilirsiniz. Yurt dışı illa olmak zorunda değil ancak dediğim gibi uzaklarda bir yere gitmek için harekete geçebilirsiniz. Sadece maddi konularla alakalı belki tekrar gözden geçirmeniz gereken şeyler hayatınızda olabilir. Ancak bu dolunay etkisiyle harcadığınız paralar sizin sadece seyahat değil, kişisel gelişiminize katkıda bulunacağınız bir eğitim almanıza da vesile olabilir. Yani paranızı sizi geliştirecek şeylerle bu dönem harcayabilirsiniz. Dış ticaret, sosyal medya gibi şeylerle de böyle eğer ilgileniyorsanız oralara bir değer katabilirsiniz. Tekrar bir ödeme yapabilirsiniz. Uzaklarla belki bir işbirliği yapabilirsiniz. Ancak özellikle Nisan son haftası biraz böyle enerjiniz düşebilir. Lütfen bu dönem özellikle sağlığınıza çok dikkat edin. Eğitimlerle belki araçlar, arabalarla bazı önemli görüşmeyle alakalı önünüze bir fırsat çıkabilir. Siz de böyle beklenmedik bir karar alabilirsiniz. Umarım hayat görüşlerinize daha derinden bakabildiğiniz bir dolunay süreci yaşarsınız. Size faydası olabilecek şeyler karşınıza çıkar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın.